Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Fazla uzak değil, yalı başımızda, Körfez'de bir ülke, Katar. ...1971'de bağımsızlığını ilan eden bu ülkeye defalarca gittim. Arap Yarımadası'nda minik bir balıkçı köyüydü. Gelişmekte olan bir köydü. Körfez'in diğer ülkelerinin gerisinde kalmış bir diyar ama Tani ailesi gerçekten bu aile çok önemli. Çünkü Osmanlı'ya bu bölgede baş kaldırmamış tek aile. Birdenbire doğalgazın bulunmasıyla Katar gelişti ve gelişmeye başladı diyoruz. Ama gelişme derken o pırıl pırıl büyük gökdelenler, onların gelişme hızını gördüm. 90'larda yapmış olduğum seyahatler, 2000'lerde gidiş gelişlerim, hakikaten her gittiğimde geldiğimde birbirinden farklı dünyaca ünlü bir gökdelen markasının bir benzerini görebiliyorduk. Hele en son gittiğimde adeta bir Manhattan'ın yeni modern uzay versiyonunu görme imkanımız oldu. Hele güneş battığında ışıl ışıl. Tabii beni cezbeden tarafı bu değil Katar'ın. Katar'ın özelliği bölgede bir yarımada dedim. İsmi de Katar, su damlası demek Arapça. Bir su zengini ama suyu içilebilir nitelikte mi? Biraz maliyetli temizlemesi. Ama yine de Arap Yarımadası'nın tek su zengini olan ülkesi. Ama diğer tarafta dediğim gibi en büyük zenginliği doğal gaz zenginliği artı stratejik konumu. Bütün bunlar Katar için önemli. Defalarca gittim çünkü El Cezire meşhur, Katar'ın meşhur televizyonu. El Cezire belgesel kanalını açtığında açılışa davetli 8-10 tane uluslararası belgeselciden biriydim. Birkaç yılda jürisinde bulundum. Bu Tani ailesinin ne kadar sanata, kültüre değer verdiğini o zaman gördüm. Üstelik gariptir. 2000 başlarında yapmış olduğum seyahatte benim şu anda bile tekrar Katar'a gitmemi gerektirecek 2 tane muhteşem yapıt vardı. Biri İslam Eserleri Müzesi, diğeri de kütüphane. İslam Eserleri Müzesi gerçekten muhteşem bir bina. İnşaat firması bir Türk. Bizim yabancısı olmadığımız bir firma. Ama yapan mimar çok önemli. Leo Mingpei. Belki bu insanı tanıyorsunuz. Dünyada çok ciddi binalara imza atmış bir Çinli mimar. Geçtiğimiz günlerde kaybetmiştik. Yapmış olduğu eserlerden bir tanesi de dünya çapında Louvre'un içindeki o cam piramit. Bu müze niye ilgimi çekti? Niye saatlerce kaldım diye sorarsanız Katar ailesi dedim ya, gerçekten sanata, kültüre ciddi yatırım yapan bir aile. Her şey vardı ama beni ilgilendiren neydi biliyor musunuz? Bir kat baştan aşağı bizim bu topraklardan, Anadolu'dan, farklı uygarlıklar döneminden götürülmüş, alınmış, artık dedim ya kaynağını fazla sormak istemiyorum, eserler. Aile bunları satın almış büyük olasılıkla müzelerden, koleksiyonlardan ama düşünebiliyor musunuz? Belli'nin yapmış olduğu bir Fatih tablosu karşımda duruyordu. Muhteşem bir şey. İnanır mısınız? Saatlerce baktım. Şimdi o nasıl geldi, niye orada diye sormam. Çünkü tarihçilerin sorunu. Malum Fatih'in vefatından sonra oğlu Sofu Beyazıt o muhteşem dünyanın en büyük dahilerinden biri kabul edilen sanat, kültür, bilim, mühendislik, aşçılık, gastronomi, astronomi her şeyin gerçekten en üst düzeyindeki dünya sultanını yaptığı bütün eserleri atmış. Atılanlar arasında da büyük olasılıkla Bellini'nin o tabloları var. Birileri bulmuş. Onlardan biri de Katar'ın şu andaki yönetimi. Ben açıkçası saatlerce kaldım. Neler gördüm biliyor musunuz? Osmanlı'da var olduğunu bildiğimiz ama bugüne kadar karşılaşmadığım, çünkü savaşlar benim için çok önemli. Başka müzelerde mesela Çin'de görmüştüm. Süvarinin zırhlısı, yani atın ta neredeyse toprağa temas eden bölümüne kadar zırh içindeki bütün o kuşamı aynen duruyor üstündeki bir zırhlı askerle beraber. Daha neler neler. İnanılmaz. Kaftanlar vardı. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Çünkü kaynaklar bazen belirtilmiyor. Ama bunların dışında diyeceğim Salt Anadolu coğrafyası değil. Dünyanın çok farklı coğrafyalarından 2 katı dolduracak birbirinden farklı eserler oradaydı. Ben tekrar söylüyorum, Katar'a, Doha'ya gidersem bu müze için giderim. Çünkü benim için önemli bir sürü eser orada. Bu eserlerin dışında Katip Çelebi'den mi istersiniz? Evliya Çelebi döneminden mi istersiniz? Yazmalar, kitaplar. İnanılmaz şeyler var. Diğer tarafta kütüphane. Yine dünyanın en ilginç kütüphanelerinden biri. İlginç diyorum. Girdiğinizde yine günlerce çıkamayacağınız kadar bol bilgiye ulaşabileceğiniz imkanın olduğu bir kütüphane. Ve o kütüphanede beni etkileyen bir şey. Yine benim kendi coğrafyamdan gitmiş. Evliya Çelebi'nin benim doğup büyüdüğüm Mezopotamya'ya ilişkin yapmış olduğu metrelerce bir harita. Evliya Çelebi'nin bizzat çizdiği, eşi benzeri olmayan en az 4 metrelik, 5 metrelik bir harita. Ben açıkçası telefonla kendimce çektim. Bunları birleştirdim. Düşünebiliyor musunuz? Mezopotamya'yı oluşturan Dicle ve Fırat üzerindeki bütün yerleşim bölgeleri Çelebi'nin yaşadığı dönemde özellikleriyle, yani şehir, yerleşim, nüfus, surları, içindekiler her şeyle aktarılmış. Böyle bir coğrafyadayız. Böyle bir bilgi ve belge var. Buna sahip çıkanlar biz değiliz, Katarlılar. Evet, bir başka
videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Katar'a ilişkin bir başka program daha yapacağım. Çünkü Katar malum 2022 Dünya Kupası'nın da merkezi olacak. Ona ilişkin de çalışmalar var. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.